Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bugün dolar kurunda şok bir hareket yaşandı. Hepimiz 4 saatlik grafikleri açtığımız zaman dolar kurunda 18.55 civarına kadar aşağı yönlü sert bir düşüş mumu yaşandığını gördük arkadaşlar. Bu mum hareketini kim gerçekleştirmiş olabilir? Biraz bunun üzerinde duralım. Ayrıca dolar kurunda aşağı yönlü hareketler gerçekleşebilir mi? Yoksa artık buradan sonra dolar kurunda yukarı yönlü yükseliş hareketlerine devam yönlü hareketleri izleyeceğiz mi? Bu videomuz içerisinde bunları değerlendirelim. Piyasalara bir genel bakış yapalım. Teknik analiz ve temel analizi birleştirerekten bir video olsun. Videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atmanız ve kanalımızı başka mecralarda paylaşmanız da bizim için gerçekten önemli sevgili dostlarım. Evet, dolar kurunda bugün aşağı yönlü arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 saatlik grafikte açtığımız zaman 18 lira 55 kuruş civarına kadar bir aşağı yönlü sert hareket, düşüş hareketi gözlemledik. Şimdi bu hareketi özellikle de piyasaların açık olduğu bir saatte yapabilecek en güçlü kurumlardan birisi de bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Bu türden hareketi ve bu kadar volatil bir ortamda aşağı yönlü bu hareketi gerçekleştirmiş olabilir mi acaba? Evet, bu hareketi Merkez Bankası gerçekleştirmiş olabilir. Tabii henüz elimizde bu hareketi Merkez Bankası yapmıştır şeklinde bir done maalesef yok arkadaşlar. O yüzden böyle bir sert hareketin bir kurum veya kişi tarafından yapılmış olma ihtimali de her zaman mevcut. Bunu da bir kenara koyalım. Bu hareketle birlikte dolar kurunda kalıcı bir aşağı yönlü hareket sağlanabildi mi? Hayır arkadaşlar, aşağı yönlü kalıcı bir hareket sağlanamadı. Gördüğünüz gibi tekrardan 18.55 mumundan sonra yukarı yönlü dolar kurunda gene yukarı yönlü bir sert hareket sizlerle birlikte yaşadık ve dolar kuru şu an itibariyle baktığımız zaman 18.94 18.95 civarında hareket etmeye devam ediyor. Yarın 10 Mart itibariyle izlememiz gereken bir tarım dışı istihdam verileri var. Biliyorsunuz onlar da ayın ilk haftasında her zaman tarım dışı istihdam verileri açıklanıyor. Burada tarım dışı istihdam verilerini takip ederken sevgili dostlarım saatlik kazançlar bizim için çok önemli olacak ve işsizlik verileri gene dolar kurunu takip eden arkadaşlarımız için dikkatli bir şekilde takip edilecek konular arasında olacak. Dolar kurunda aşağı yönlü bu düşüş hareketleri ekonomik açıdan da baktığımız zaman olumlu mu şeklinde yorumlayacak olursak arkadaşlar enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda yani bizler çarşı, manav, pazar hepimiz geziyoruz ve buradaki fiyatları da görüyoruz. Uzun zamandır dolar kurunun da belli stabil bir fiyat üzerinde tutulmaya çalışıldığı özellikle de 18 lira 80 kuruş altında baskılanmaya çalışılan bir dolar kuru uzun zamandır Merkez Bankası tarafından tutulmaya çalışıyor. Fakat Şubat ayı özellikle cari açık rakamları geldi. Bizler cari açık rakamlarına baktığımız zaman da orada da gene bir şok yaşandığını gördük arkadaşlar. Çünkü 12 milyar doların üzerinde bir cari açık maalesef ki yaşamış olduk. Tabii bu cari açık Merkez Bankası içinde arkadaşlar oldukça olumsuz bir durum. Yani bu aylık bazda 12,5 milyar dolarlık bir cari açık demek arkadaşlar. Sizin ithalatla ihracat aranızdaki dengenin oldukça fazla açıldığı anlamını taşıyor. Buradaki arayı kapatabilmek için dolar kurunda yukarı yönlü bir harekete izin vermeniz gerekli ki ithalatçı ile ihracatçı arasındaki dengeyi koruyabilmeniz açısından. Bu dengeyi koruyamadığınız müddetçe arkadaşlar işte gördüğünüz gibi Şubat ayı gelen cari açık miktarına da baktığınız gibi arkadaşlar 12,5 milyar dolara yakın aylık bazda bir cari açık. Bunu yıllık bazda 10 milyar ortalamaya vurduğunuz zaman yıllık bazda da 120 milyar dolara yakın devasal bir maalesef ki cari açıkla karşı karşıya kalma durumunuzda kaçınılmaz olur. Merkez Bankası rezervleri tarafına baktığımız zaman da net ve brüt rezervler bazında alacak verecek swap bunları düştükten sonra gene baktığımız zaman eksi rezervlerde bir Merkez Bankası olduğu da hepimiz yakinen takip ediyoruz. Ayrıca Türkiye ekonomisinin yıllık bazda
en kısa vadeli ödenmesi gereken borç tutarlarına baktığımız zaman da Merkez Bankası brüt rezervlerinin maalesef ki üzerinde bir rakam olduğunu görüyoruz. Evet, bu bir kriz dönemi, dünya genelinde bir kriz dönemi. Bu krizler biliyorsunuz Cebeli Tarık'taki gemi olayı vakasıyla başladı. Pandemi vakalarıyla bütün dünya geneline yayılmış durumda. Birçok devlet pandemi dolayısıyla kapanma yoluna gitti. Tabii bu da bazı gıda ve ulaşım sektörlerinin kilitlenmesine sebebiyet vermiş oldu. Bütün bunların neticesinde de gene gıda ve ulaşım sektörlerinin aksaması da arkadaşlar dünya üzerine enflasyonist bir baskı olarak geri döndü. Çünkü bu süreç içerisinde merkez bankaları, tüm dünya merkez bankaları bol miktarda para basma olayına gitti. Bu tabii bol para basma olayının da geri dönüşleri maalesef ki dünya üzerinde enflasyon olarak geri döndü. Şimdi bununla mücadele etmek için FED faiz artışlarına devam ediyor ve piyasaya sürdüğü trilyonlarca dolar parayı da geri çekmeye çalışıyor. Bunu yaparken de faiz silahını kullanıyor. Yeri geliyor sözlü bir şekilde piyasalara müdahalede bulunuyor. Yeri geliyor uygulamalı bir şekilde de bunu kullanıyor. Mart ayı içerisinde gene Fed'in yapacağı bir faiz kararı var, alacağı bir faiz kararı var. Bu faiz kararında da şu an itibariyle piyasa 0,25 beklentisi içerisinde. Fakat son anketler bu 10 Mart itibariyle gelecek tarım dışı istihdam verileri gene önemli olacak. Eğer ki buradaki verilerde bir kötüleşme söz konusu olur ise FED faiz arttırma oranında arkadaşlar 0,50 bas puanı civarına doğru yükseltebilir. Dolar endeksi tarafına baktığımız zaman 103 puan üzerinde gene kuvvetli bir dolar endeksi. Bu da dolar kuruna yarayacak, TL'yi zayıflatacak hamleler içerisinde görülmekte. Ayrıca deprem biliyorsunuz deprem süreci yaşadık. Bu deprem süreci içerisinde de maliyet maalesef ki henüz fiyatlara yansımış değil. Zaman içerisinde bunun yansıması da 2-3 aylık bir zaman zarfı içerisinde Türkiye ekonomisi üzerine de baskısı gün geçtikçe artarak devam edecektir diye düşünüyorum. Şu an önümüzde bir seçim var. Seçim ekonomisi içerisindeyiz. Hükümet Merkez Bankası kanalı aracılığıyla da doları baskılamaya devam ediyor. Bizlerin kısada sizlerle birlikte sürekli söylediğimiz gibi 18 lira 80 kuruş üzerindeki dolar kurunun kısadaki gitmek isteyeceği ana hedef bölgesi 19 lira 50 kuruşlar civarında bulunan bölge. Bu bölgeyi zaten uzun zamandır sizlerle birlikte de takip ediyorduk. 18.80 ve 19.50 aralıkları önemli aralıklar dolar kurunu takip eden sevgili dostlarımız için. Dolar fiyatları piyasada, serbest piyasada baktığımız zaman farklı fiyatlanan bir döviz. Bankalar nezdinde baktığımız zaman da farklı fiyatlanan bir döviz kurlarıyla karşı karşıyayız. Piyasalarda oluşan iki farklı fiyat aralığı maalesef ki oluşmuş durumda. Bu fiyat aralığı da gün geçtikçe bankalarla serbest piyasa arasındaki fark da yavaş yavaş kapanacaktır. Makas aralıklarına gene bankalar nezdinde baktığımız zaman oldukça yüksek makas aralıkları yatırımcıların dolar almasını engelleyebilmek için biliyorsunuz Merkez Bankası'nın uyguladığı bazı politikalardan biri. O da bankalara makas aralıklarını yüksek tutmaları yönünde devamlı uyarıda bulunuyor. O yüzden bankalarda makas aralıklarını oldukça yüksek tutuyorlar sevgili dostlarım. Tabii buradaki amaç yatırımcıyı borsaya yönlendirmek olabilir. Kur korumalı TL mevduat hesabı tarafına baktığımız zaman da orada da 1 trilyon 58 milyar lira civarında bir Türk lirası bulunduğunu görüyoruz. Bu da takribi olarak hesapladığımız zaman 80 milyar dolar civarına denk gelen bir para. Bu da tabii hazır bomba arkadaşlar. Borsa tarafını hükümet istediği gibi yukarı yönlü bir ralliye çeviremezse, yani borsa tarafında 5800 puan önemli bir seviye. O 5800 puanı üzerinde bu yükseliş hareketini devam ettirebilir ve kalıcı tutmayı başarabilir ise arkadaşlar
kur korumalı TL mevduat hesabından ve dolar tarafına geçmek isteyen yatırımcıların bir miktarını borsaya yönlendirebilir. Çünkü 5800 üzerinde borsada yeni bir seçim öncesi 7200 puan rallisi başlatabilecek hacmi bu şekilde yakalayabilirler. Bu şekilde bir senaryo Merkez Bankası tarafından yazılmış ve uygulanıyor da olabilir. Brüt rezervler tarafından Merkez Bankası'na baktığımız zaman 9,2 milyar dolarlık brüt rezervlerde bir azalış olduğu piyasadaki haberlerden izliyoruz. Ekonomi haberlerini takip ediyorsunuzdur birçoğunuz. Buradan da bu haberleri almışsınızdır. Şimdi bu 9,2 milyar dolarlık bir rezervde azalış, dolar kurunu 18 lira 80 kuruş civarında tutma çabaları ve bugünkü dolarda 18 lira 50 kuruşa doğru bir mum hareketi, aşağı yönlü bir düşüş hareketi izlememiz hala da Merkez Bankası burada müdahil mi şeklinde soruları da aklımıza getiriyor sevgili dostlarım. Ama dediğim gibi öncelikle enflasyon mücadelesi kazanılması lazım ki dolar kurunda da aşağı yönlü bir hareketi bizler beraberinde getirebilelim. Fakat şu an emekliler, asgari ücretliler, memurlar biliyorsunuz EYT'lilerin son durumu var. EYT'lilerden de emekli olan birçok arkadaşımız var. Bizi takip eden de emeklilikte yaşa takılan birçok arkadaşımız var. Onların da emekliliği geldi. Nisan ayı itibariyle SSK tarafından hazine destekli buralardan da para ödenmeye, aylık ödenmeye başlanacak. Zamanında bu arkadaşlarımızın ödediği primler arkadaşlar uygun bir şekilde kullanılabildiyse eğer bunlar SSK'nın üzerine yük olmadan devam edecektir. Çünkü bu arkadaşlarımız da gökten zembille inmediler. Bu zamana kadar primlerini eksiksik olarak ödeyip devlete olan görevlerini yerine getirmiş arkadaşlarımız. Bazı arkadaşların yorumlarını dinliyorum da arkadaşlar sanki havadan emekli olmuş gibi yorumlarda bulunuyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bu arkadaşların da çoğu zaten 8 binle 6 bin gün, 9 bin gün, 10 bin gün prim ödeyerek bugünlere kadar gelmiş olan kişilerdir. Bu arkadaşlarımızı da hiçbir şekilde bu yönde itham etmeye gerek yok sevgili dostlarım. Dolar kurundaki yukarı yönlü hızlanış 19 lira 50 kuruş üzerinde daha da hareketli olabilir. O yüzden 19 lira 50 kuruşa dikkat. 19.50'nin üzerindeki hareketler gerçekten volatiliteyi artırıcı hareketler olabilir. 22-23 liralara doğru dolar kurunu götürebilir. Dikkatli bir şekilde doları takip edeceğiz. Merkez Bankası'nın hareketlerini ve Fed'in faiz kararlarını yakından takip edeceğiz. Gözümüz dolar endeksinde ve grafiklerde olacak. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.